Evet, şimdi yanları diktim. Santim olarak da bilgilerini sizle paylaşayım. Şöyle bakın, diktiğim kısım, alttan başladım, ölçtüm. 27 santimden 27 santim. 27 santim dikmişim. Üstte kalan kısmını hemen ölçeyim. Kaç santim kalmış? Kol için şöyle bakın. Böyle 18 santim. Şöyle boyunu ölçelim. Genel olarak hırkanın şöyle. Bakın. Şöyle 44 santim. Eni ölçelim hemen. Eni ölçtüğümüz zaman da böyle 43,5 santim. Enimiz 43,5 santim. Evet, ölçülerimiz bu şekilde. Şimdi şuradan kol için ayırdığımız 18 santimlik kısımdan hemen kolu çıkarmaya başlayalım. Evet, en son bu kolun dikişini yaptığım ipi şöyle geçiriyorum. Burada sabitliyorum. Buna bağlayacağım ipimi. Daha sonra şöyle bakın, boşlukları batıyorum ve sık iğne çıkarmaya başlıyorum. Sık iğneler yapıyorum. Bu şekilde ilmek çıkarıyorum. Şöyle bakın. Kasmayacak şekilde sık iğnelerimi çıkarıyorum. Evet, bütün bu kolun çevresini şöyle bakın, şu ayırdığımız kısmın tamamını bu şekilde sık iğne yaparak ilmek çıkarıyorum. Evet, kol için bütün çevresini sık iğne geçtim. Şimdi direkt modelimi uygulamaya başlıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle 2 tane boşluk atlayıp üçüncüsüne V trabzanımı yapıyorum. Döne döne yapacağız. Burada arka yüz yok. Hep ön yüzden çalışacağız. O yüzden de bir sıra V trabzan yapacağız. Bir sıra sık iğne. Bir sıra V trabzan, bir sıra sık iğne. Bu şekilde kolumuzu istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz. Dikiş işlemi olmasın diye böyle koldan ilmek çıkardım. Umarım güzel olur. Evet, bakın bu şekilde direkt modelimi uygulamaya başlıyorum. Şimdi bu sırada dediğim gibi bu şekilde V trabzanlarla dolduracağım. Bir sonraki sırada da sık iğne yapacağız. Bu şekilde tekrar ederek istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz. Ben şimdi bu sırayı bir bitireyim. Bitiş ve diğer sıraya geçişte sizinle bir paylaşayım. Evet, bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın şimdi ilk başladığım trabzanın şöyle tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ne yapıyoruz bir üst sırada? Dediğim gibi sadece bu şekilde sık iğnelerle dolduruyoruz. Evet. Sıramızın tamam bundan ibaret. Sadece sık iğne yapmak. Bir sonraki sırada V trabzan, bir sonraki sırada sık iğne. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Kolu ben bu şekilde tamamlayacağım. Daha sonra istediğim uzunluğa gelinceye kadar öreceğim. Sizinle kaç santim ördüm onu paylaşacağım. Evet, şimdi artırmaları öncelikle sık iğne sırasından yapacağız. Sıra başındayım. Normalde ne yapıyorduk? Her kapattığımız ilmeğin üzerine bu şekilde birer tane sık iğne yapıyorduk. Şimdi artırma yapacağım için bir tanesine çift batıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Yine çift batıyorum. 2 ilmek artırmış olduk. Bir sonrakine giriyorum. Yine çift batıyorum. 3 ilmek artırmış olduk. Ve bir sonrakine giriyorum. Yine çift batıyorum. Yani toplamda 4 tane ilmek artırmış olduk. V trabzan üzerinden düşünürsek de 2 tane V trabzan olması gerekiyor. Şimdi kalanları hepsine yine birer tane batarak
sıramı tamamlayacağım. Diğer sırada V trabzanlarımızdan 2 tane daha artmış olacak. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Kolu ben tamamladım. Şöyle görüyorsunuz, dar bir açıyla geliyor. Daha sonra böyle genişliyor. Şimdi artırma yaptığımız sırayı da hemen göstermek istiyorum. Bakın şurada kendini gösterecek zaten. Bakın şu sırada artırma yapmışız. Görüyor musunuz? Normalde böyle sıralarımız bu şekilde görünüyor. Şurada bakın. Normalde her V trabzan üzerine bir tane V trabzan yapılırken bakın şurada V trabzanların arasına da V trabzan yapmışım. Yani artırma ile birlikte 1, 2, 3. Sadece artırmadan sonra 3 sıra V trabzan yaptım. Son olarak da böyle kenarlarına bakın. Sık iğne geçtim ve artık kolumuz hazır. Şöyle çok güzel oldu. Gerçekten şahane oldu. Hemen santim olarak da şöyle ölçüsünü sizinle paylaşayım. Kol toplam, yani bu başlangıçtan sonuna kadar kaç santim? Evet bakın şöyle 46 santim, hatta 46'yı bir tık geçiyor, şöyle buçuk gibi düşünelim. Bunu ben kendi koluma göre ayarladım. Siz örerken kendi kolunuza giyin. Zaten yelek gibi giyilebiliyor. Üzerinize giyin güzelce. Uzunluğunu ona göre ayarlayın. Daha sağlıklı bir ölçü elde etmiş olursunuz. Şimdi gelelim diğer kolun yapımına. Diğer kol da aynı şekilde yapılacak. Yine şu kısımdan ilmeklerimizi çıkaracağız. Daha sonra örmeye başlayacağız. Evet, kolu ben tamamladım. Şöyle görüyorsunuz, dar bir açıyla geliyor. Daha sonra böyle genişliyor. Şimdi artırma yaptığımız sırayı da hemen göstermek istiyorum. Bakın şurada kendini gösterecek zaten. Bakın şu sırada artırma yapmışız. Görüyor musunuz? Normalde böyle sıralarımız bu şekilde görünüyor. Şurada bakın. Normalde her V trabzan üzerine bir tane V trabzan yapılırken bakın şurada V trabzanların arasına da V trabzan yapmışım. Yani artırma ile birlikte 1, 2, 3. Sadece artırmadan sonra 3 sıra V trabzan yaptım. Son olarak da böyle kenarlarına bakın. Sık iğne geçtim ve artık kolumuz hazır. Şöyle çok güzel oldu. Gerçekten şahane oldu. Hemen santim olarak da şöyle ölçüsünü sizinle paylaşayım. Kol toplam, yani bu başlangıçtan sonuna kadar kaç santim? Evet bakın şöyle 46 santim, hatta 46'yı bir tık geçiyor, şöyle buçuk gibi düşünelim. Bunu ben kendi koluma göre ayarladım. Siz örerken kendi kolunuza giyin. Zaten yelek gibi giyilebiliyor. Üzerinize giyin güzelce. Uzunluğunu ona göre ayarlayın. Daha sağlıklı bir ölçü elde etmiş olursunuz. Şimdi gelelim diğer kolun yapımına. Diğer kol da aynı şekilde yapılacak. Yine şu kısımdan ilmeklerimizi çıkaracağız. Daha sonra örmeye başlayacağız. Şimdi diğer kolu yaparken en çok dikkat etmemiz gereken nokta şu. Genişliği. Yani aynı genişlikten ilmek çıkarmamız. Bakın şuraya hemen ayracımı taktım. Yukarıyı diktiğim noktaya. Şöyle saydığımda koltuk altı mesafesine kadar, yani nereye kadar dikmişim? Şöyle bakın. Şu alttan başladık, diktik ya. Şurada 11 sıra V trabzan sırası kalıncaya kadar dikmişim. 11. sıradan sonra boşluk bırakmışım artık. Ondan sonra çevresini dönüp sık iğne çıkarmışız. Buraya da aynı şekilde yapmak için şuraya hemen ayracımı taktım. Buranın eşit olması çok önemli. Yani sağ ve sol kolun birbiriyle aynı olması gerekiyor. Hemen bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sırada buradan bıraktım. Altı bakın zaten dikili. Sadece 11 sıra bıraktım. Altı dikili. Şimdi bu noktaya hemen ipimi ayarlıyorum. Şöyle bakın, dikiş ipimi hiç kesmeden, koparmadan şuradan ne yapıyorum? Öreceğim iple bağlıyorum. Evet, daha sonra şu noktadan bakın direkt koltuk altından başlayacağız. Bakın bu çok önemli. Koltuk altından batıyorum. Böyle sabitleyip ilmek çıkarıyorum. Şimdi bu noktalardan sık iğne yapmaya başlıyorum.
Burada dikkat etmemiz gereken şey bu sık iğnelerle doldurmak. Sık iğnelerle doldurduktan sonra da şuradaki, yani şu kol çevresindeki V trabzanla eşit sayıda V trabzan çıkarmak. Hemen burada kaç tane trabzan varmış onu söyleyeyim size. Evet, şimdi ben saydım. Bu çevrede 23 tane V trabzan var. Buraya da aynı şekilde 23 tane V trabzanı sığdırmamız gerekiyor. Fazla yaparsak bol olur, orantısız olur. Dar yaparsak da yine dar olur. Hem kolumuza girmekte zorlanır. Zaten tam kola oturan bir modeldi. Hem de diğeriyle orantısız olur. Hiçbir anlamı olmaz. Burada önemli olan nokta İki kolun birbirine eşit olması. Yani benimkiyle eşit yapmak zorunda değilsiniz ama sizin iki kolunuzun birbirine eşit olması zorunlu. Evet, şimdi dediğim gibi buradan 23 tane V trabzan çıkacak şekilde hemen yerimizi ayarlayalım. Kolumuzu aynı bu kolla aynı mantıkta örelim. Zaten ölçülerini falan her şeyini sizinle paylaştım. Daha sonra kenar lastikleri için görüşelim. Evet, diğer kolu da tamamladım. Şöyle bir genel görünümüne bakalım. Bakın gayet güzel görünüyor. Şöyle kolu açtığım zaman bakın alt kısma doğru böyle hafif bir genişleme var. Çok güzel. Şöyle bedeni de gösterelim. Yaka kısımları gayet muntazam. Diğer kolda aynı şekilde. Dikkat etmemiz gereken en önemli husus iki kolun birbirine eşit olması. Aynı genişlikte ve aynı uzunlukta olmaları. Şimdi son bir işlem kaldı. Kenarlarına sık iğne geçeceğiz ve bu kısma düğme için, ilik için yer ayarlayacağız. O zaman hemen geçelim. Evet, şimdi kenardan sık iğne geçeceğiz. Sık iğne geçeceğimiz kısmı göstereceğim. Böyle şu alt kısımlardan geçmeyeceğiz. Buradan zaten kalın başlamıştık ya. Buranın hiç formunu bozmayacağız. Direkt şu yan kısımdan başlayacağız. Böyle bir enseyi dolaşacağız bu yana kadar. Şimdi şöyle ipimi hemen sabitliyorum. Bakın bu noktadan başlıyorum. Kenar kısımdan. Şöyle bir tane zincir çektim. Şimdi sık iğne yapmaya başlıyorum. Evet, bu şekilde. Yani yanların esnekliğini, formunu bozmadan sadece sık iğne geçiyorum. O yüzden sık iğneyi çok sıkı veya da çok gevşek çekmemeye gayret ediyorum. Evet, bakın şöyle göstereyim. Bir tane daha yapalım. Evet. Bu şekilde boydan boya sık iğne geçiyorum. Evet, bütün çevresini sık iğne geçtim. Buradan başlamıştık böyle. Bütün çevresini döndüm. Şimdi geldik bu başa. Bu başta bulunduğum noktadan şöyle bakın. Köşeden direkt 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Daha sonra başına doluyorum. Şimdi bu sık iğne noktalarına ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde bakın. İkili trabzanlar yapıyorum. Evet, 3 tane trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Düğme için ilik açmış olduk. Şöyle düğmemin boyutuna göre benim için bakın yeterli oldu. Düğme boyutunuz eğer büyük olacaksa 2 tane zincir çekebilirsiniz. Daha sonra devam ediyorum. Yine trabzanlarımı yapıyorum. Göz kararı iliklerimi açacağım. Toplamda benim kaç tane düğmem varsa o kadar ilik açacağım. Şöyle bakın, trabzanları yapıyorum. İlikler bu şekilde görünüyor. Evet, bakın düğmelerimi şöyle yerleştirdim.
şu kısma yerleştireceğiz. Şimdi göz kararı koydum şöyle. Mesafelerini ayarlıyorum. Bakın 4 tane düğmem var. Bu şekilde ayarladım. Şimdi bu noktaları kaybetmemek için şöyle ayraç yerleştiriyorum. Ona göre bu noktalara geldiğim zaman ilik açacağım. Sayıda tutarsızlık olabilir. Tam eşit denk getiremeyebiliriz. O yüzden bu şekilde yapmak daha mantıklı geldi bana. Şimdi hemen örmeye devam ediyorum. Biraz bu noktada elimi sıkı tutuyorum. Bu trabzanları biraz yaparken elimi sıkı tuttum. Daha düzgün görünsün diye, sıkı olsun diye. Şöyle bakın. Evet, geldim bakın diğer kısma, ayırdığım kısma hemen bir tane zincir çekiyorum. Bu kısmı atlıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Evet, ikinci iliğimizi de açmış olduk. Şimdi aynı şekilde bu baş noktaya kadar şöyle tepeden göstereyim bakın. Bu noktaya kadar bütün ilikli kısımlarına bir tane atlayarak trabzanla dolduruyorum. Evet, geldim sıra başına. Son iliğimi de açtım. Bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane iliğim olmuş oldu şununla birlikte. Şimdi bakın son trabzanımı yaptım. Şimdi şöyle dibine batıyorum. Bir sonraki sık iğneye şöyle kaydırıyorum. Ve bir zincirle sabitliyorum. Şimdi şu yukarı kısmı örmeyeceğiz. Sadece bu lastik kısmından tekrar gideceğiz. Şimdi bu yaptığımız trabzanlı kısmın üzerine şöyle bakın. Sadece bir sıra sık iğne gidiyorum ve artık bu kısmı kapatacağım. Karşı tarafı da aynı şekilde öreceğim. Karşı tarafta ama ilik yeri açmamıza gerek yok. Karşı tarafı normal sadece düz trabzanla öreceğiz. Üzerine de bu şekilde sık iğne ile geçeceğiz. Ve bu şekilde hırkamızı tamamlamış olacağız. Bakın. Trabzanların üzerine bu şekilde sadece sık iğnelerle geçiyorum. Evet, düğme detaylarını da yerleştirdikten sonra hırkamız hazır ve ben karşınızdayım. Şöyle görüyorsunuz, gerçekten çok içime sinen güzel bir proje oldu. Şöyle yandan da göstereyim, kol detaylarına bakın. Kol böyle dar geliyor. Güzel bir açılım var. Şöyle arkayı da göstereyim, bakın. Ensesi gayet rahat. Güzel bir geçiş yakalamış olduk ensede. Yine bu kısımlar bakın. Etekleri hafif geniş. Yani belde böyle bir oyuntu verdim aslında. Kolu şöyle yine yandan göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İçime sindi. Model zaten çok zarif. Şöyle tekrar gösterelim. Bakın. Şahane. Benim çok içime sinen bir proje oldu. Çok severek de giyeceğim hırkamı. Hırkamın daha detaylı videosunu ve fotoğraflarını Instagram hesabımda paylaşacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yine detaylı ölçülerini Instagram hesabımda vereceğim. Gerçekten güzel bir projeyi tamamlamış olduk.
Böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benim için güzel, zevkli bir projeydi. Severek yaptım. Böyle ince tığ işlerini zaten çok seviyorum. Çok zarif duruyor. Üzerimde de gördüğünüz daha detaylı fotoğraf ve videolarını Instagram hesabımdan paylaşacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımı şu an zaten ekranda görüyorsunuz. _sihirli ilmekler şeklinde. Zaten Instagram'daki profil fotoğrafımla YouTube'daki profil fotoğrafım da aynı. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Diğer sihirli ilmekler hesaplarıyla karıştırmamak adına daha detaylı fotoğraflar dediğim gibi orada olacak. Hırkayla ilgili sormak istediğiniz başka şeyler olursa mutlaka yorum kısmına ekleyin. Size dönüş yapacağım. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Takipte kalın. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu yıl gerçekten şahane projelerimiz olacak. Şimdiden çok güzel şeyler yapmaya başladım. Özellikle bu kış çok güzel geçecek. Örgüyle geçecek. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın.